Bedenini dinlemelisin. Bedensel sinyallerinin farkında olmalısın. Bedenine kulak vermelisin. Bu gibi cümleleri son zamanlarda çok fazla duyuyoruz. Hep bir bedensel farkındalık vurgusu içerisindeyiz ama beden nasıl dinlenilir? Bunu bilen kaç kişiyiz? İyi pazarlar. Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bu hafta bedeni dinlemeye dair yapmamız gereken şey ne? Bundan ne anlamalıyız? Bunun hakkında konuşuyor olacağız. Çünkü bize şu ana dek öğretilen bedenin bize gönderdiği sinyalleri yok saymak, onları bir an önce arkada bırakmak veya susturmaktı. Ama fark ediyoruz ki bu çok da bir işe yaramıyor. O zaman ne yapalım? Gelin bakalım ne yapmamız gerekiyor. Bu noktada size aslında tıbbi kökenli bir şey anlatmayacağım ya da bu şu anlama gelir, bunun tanısını böyle koymalıyız gibi bir çerçeveden yaklaşmayacağım. Çünkü her bedenin sinyali her bedene özel, her beden kendi içinde biricik. Burada biraz daha aslında yapacağımız şey bunu fark edebilmek. Yani kendi bedenimize baktığımız zaman gerçekten neler olup bitiyor? Bize ne anlatmaya çalışıyor? Şu an hissettiğimiz o şey acaba neyden kaynaklanıyor? Birazcık bunu fark edebilmek. Bedensel sinyal dediğimiz şeyin altında aslında bizim hiç de bilmediğimiz ya da böyle çok kompleks olan şeyler yok. Gün içerisinde hissettiğiniz yorgunluk, bir şeye karşı isteksizlik, belki bir şeyleri sürekli erteleme hali, iştahınızın açılması ya da iştahınızın kapanması, bir anda bağırsaklarınızın çok fazla çalışması gibi çok size dair aslında defalarca kez deneyimlediğiniz, ne olduğunu bildiğiniz şeyler. Bu gibi durumları yaşadığımız zaman biz genelde bunu bir sorun olarak nitelendiriyoruz ve bu bir an önce çözülmeli, ortadan kalkmalı. Baktığınız zaman sürekli bir nötr duygu halinde değiliz. Sürekli mutlu da değiliz, sürekli mutsuz da değiliz. Bir şeyler her zaman oluyorsa veya olmuyorsa demek ki bunun bir anlamı var. Bunun bize anlatmaya çalıştığı bir şey var. Bence bedenimizi duymakta zorlanma sebebimiz şu ana dek öğrendiklerimizden kaynaklanıyor. Özellikle de küçüklük döneminde öğrendiklerimiz. Bir şey olduğu zaman dayan, geçer, abartma, şimdi sırası değil gibi bir takım tepkileri sıklıkla alıyoruz ya da küçüklerimize bu tepkileri sıklıkla veriyoruz. Ve haliyle de bununla kendimizi şekillendirmeye başladığımız zaman bir sinyal aldığımızda her zaman olan bir sinyal de değilse buna o kadar da odaklanmayı tercih etmiyoruz. Bunun bir an önce üstü kapanmalı çünkü doğru olan bu. Ben şu ana kadar bunu böyle öğrendim. Ya da buna dayanmalıyım. Çok da yapabilecek bir şey yok. Herkesin başına gelir gibi bir takım genel kabullerle yaşıyoruz. Bunlar tek başına çok kötü şeyler değil. Fakat birer artık yetişkin olduğumuzda ve kendi hayatlarımızı daha sağlıklı yaşamak istediğimizde fark ediyoruz ki bu bize öğretilmiş kalıplar işlevselliğini yitirmiş durumda. Aksine bir şeylerin daha kötüye gitmesine sebep oluyor. Halbuki beden bize karşı değil, bizi sabote etmeye çalışmıyor, bizim düşmanımız değil. O an bizim o kadar da iyi fark edemediğimiz bir şeyleri göstermeye çalışıyor. Aslında amacı bu. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben migreni olan bir insanım ve bazen öyle günler oluyor ki çok yoğun olacağım günler, aktif olmam gerekiyor, ciddi efor sarf etmem gerekiyor. Ve tesadüfen böyle günlerde benim başım ağrıyabiliyor. Ve bu baş ağrısı başladığı zaman benim odaklanmam çok zor. Bir ağrıyla sürekli mücadele halindeyim. Ve günümü sabote ediyor. O an şunu düşünüyorum ilk etapta. Bu ağrı şu an niye başladı? O kadar yersiz ve gereksiz bir ağrı ki yani benim her şeyimi aksatıyor şu an diye düşünüyorum. Ama aslında bunu böyle daha sakin zamanda ve biraz daha olgun bir zihinle düşündüğümde şunu görebiliyorum. O konuyla ilgili belki ben düşündüğümden daha fazla stres altındayım. Kendimi daha fazla
baskı altına sokuyorum ya da bana iyi geldiğini zannediyorum ama aslında bana o kadar iyi gelmiyor. Bu konuyla ilgili gözden geçirmem gereken bir şey var mı? Değiştirebileceğim bir şey var mı? Yani bunları gerçekten o an fark etmek belki zor ama bu alışkanlığı da bir kere kazandığımız zaman yani o an o ağrının ya da o an o aksiliğin, o bedensel sinyalin gerçekten günü mahvetmek için değil de bize bir duraksama anı, bize bir küçük bir düşünme anı yaratmaya çalıştığını görebilmek pek çok şeyin üstesinden çok daha kolay gelmemizi sağlayacak ya da en başında belki o sinyallerin hiç oluşmamasını sağlayacak. Bedeni dinlemeye çalışmak böyle her an her dakika tetikte olup evet şu an ne oluyor gibi yaşamak değil tabii ki. Daha çok böyle küçük anlarda, küçük detaylarda o ipuçlarını yakalamak gibi. Yine şöyle bir örnek verebilirim. Elini kolunu sürekli bir yere çarpan biriyim ve bunları fark etmiyorum o an. Ya da bana o an zarar verip vermediğini görmüyorum. Ama aradan çok kısa bir zaman geçiyor. Mesela elimi diyelim ki yıkıyorum ya da herhangi bir kimyasal değiyor ve bir sızı hissediyorum. Olmaması gereken bir sızı. Ben bunu neden hissediyorum? Çünkü elimi bir yere çarpmışım ve çizilmiş. Burada belki de bedenimin bana söylemeye çalıştığı şey çok hızlı hareket etmeye çalışıyorsam bu benim daha dikkatsiz olmama sebep oluyor olabilir. Belki hareket hızımı biraz yavaşlatmam gerekiyor olabilir. Aslında bu kadar basit. Ama tabii ki o hayat akışı içerisinde ben biraz daha yavaş hareket edeyim işte ellerimi şöyle yaparken şöyle yapayım da bu olmasın gibi buna o kadar zaman ayırmıyoruz ama gerçekten üzerine emek vermemiz gereken bir şey. Çünkü çok kıymetli. Bu bedenimizin bize yaşattığı hayat, çünkü bu bedenle aslında bu hayatı yaşayabiliyoruz. Bu hayat çok değerli, çok biricik. O yüzden de onu olabilecek en iyi haliyle, onu olabilecek en sağlıklı haliyle tutmak hem bir yerde sorumluluğumuz diye düşünüyorum, hem de sanki bu bedene sahip olmanın bir teşekkürü diye düşünüyorum. Siz de bugün kendinize bu soruyu sorabilirsiniz. Bedenim şu anda bana ne anlatmaya çalışıyor? Çok büyük, çok uzun, çok detaylı cevaplar bulmak zorunda da değilsiniz. Çok küçük noktalardan da başlayabilirsiniz. Bir anda hiç ummadığınız kadar büyük bir farkındalığa da erişebilirsiniz ama o sakinliğe erişip o soruyu sormak gerçekten önemli ve kıymetli. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.